Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel insanlarına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, videoda gördünüz. Kadın müşterinin evine girmeye çalışan kurye gözaltına alındı. Bugünkü başlığımız böyle. Yalnız videoyu gördünüz. Şimdi size haber sitelerinde bakın neler yazıyor. Daha detaylı bilgiler var. Böyle videoya baktığınız zaman tabii ki bazı şeyleri bilmiyoruz. Çünkü ne konuştukları duyulmuyor maalesef. Yani ses yok. Olay değerli izleyiciler Çankaya ilçesinde oluyor. Yalnız bu haberi size okuduktan sonra gelin yorumlarda tartışalım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ve bakın haber sitelerinin altında bu haber çok sıcak haber. Bu gece vatandaşlarımız neler yazmış? Ona da bir göz atacağız. İnsanlarımız ne düşünüyor bu konuda? Belki içimizde kuryeler de vardır, aynı işi yapıyorlardır. Onlar da bize tabii ki yorumlarını yazabilirler. Çankaya ilçesinde bir kadın sipariş getiren kuryenin evine girmeye çalıştığı iddiasıyla şikayette bulundu. Güvenlik kameralarındaki görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kurye gözaltına alındı. Kurye ilk ifadesinde siparişi teslim alıp içeri giren müşterinin parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu yüzden içeri girdiğini iddia etti. Ankara'nın Çankaya ilçesinde M.Ç adlı kadın, sipariş getiren ve evine girmeye kalkışan kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Eve girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan kurye gözaltına alındı. Olay dün saat 2 gece sıralarında meydana geldi. M.Ç adlı kadın, değerli izleyiciler, şimdi burada adresi yazıyor. Adresini size burada söylemeyeceğim çünkü o sır kalsın. Filanca Caddesi'nde yalnız yaşadığı evine restorandan yemek siparişi verdi. Siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra kredi kartını almak için içeriye girdi. Kurye bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip etrafı kontrol etti. Durumu fark eden M.Ç eliyle kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı. Kurye kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı. Kuryenin kadının arkasından eve girmesi, içeriye kontrol etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Biraz evvel gördünüz ve şimdi de görüyorsunuz. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Şikayetçi oldu. Bu sırada M.Ç erkek arkadaşı Y.G, işe şimdi erkek arkadaşı da giriyor, ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Kurye polis tarafından gözaltına alındı. M.Ç polis merkezinde kuryeyi teşhis etti. Kurye ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Siparişi teslim alıp içeri giren müşterinin parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu tür olayları çok yaşadıklarını, bu yüzden içeri girdiğini, kötü bir amacı olmadığını ileri sürdü. Değerli izleyiciler, arkada devamlı görüyorsunuz. Gece saat 2'de ne olmuş? Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Bakın, kapıyı ayağıyla tutuyor. Şimdi burada biraz bilgiler var. Bunları da duymanız lazım tabii ki. Y.G, kurye önce nakit paranın üstü olmadığını söylüyor. Yani nakit paranın üstünü veremeyeceğim diyor. Kart vermesini söylüyor. Hanımefendi nakit parayla kapıya gelmiş. Yani parasını hazırlamış. Kart verdikten sonra da POS cihazının kapalı olduğunu söylüyor. Bu arada kız arkadaşım kart almaya gittiğinde, içeriye girdiğinde de arkasından gözetleme yapıyor. Gözetleme yaptıktan sonra kız arkadaşım kapıyı kapatıyor, kapıyı ayağıyla tutuyor. Ayağıyla tuttuktan sonra da tekrar kapıyı açmaya çalışıyor. Ondan sonra da tekrar arkasından sağa sola bakıyor. Ben de kamera kayıtlarına baktım. Kamera kayıtlarına baktıktan sonra da bu olayın ne olduğunu gördük ve şikayetçi olduk. Kız arkadaşım durumu fark edince bağırıyor. O da korkuyor, kaçıyor. İfademizi verdik, şikayetçiyiz dedi. Şimdi tabii ki ses olmadığı için hanımefendinin bağırdığını da duymuyoruz maalesef.
korkarak kaçtığını da ben göremedim değerli izleyiciler. Sizler, şimdi ben sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Sizler ne diyorsunuz bu konuda? Bakın, gece saat 2'de oluyor bu olay. Yalnız yaşayan bir hanımefendi yemek siparişi vermiş ve yorumlar. Şimdi bu haber sitesinin altına yorumlar gelmiş. Cüneyt Bey yazıyor. İyi de kimse de demiyor ki gecenin o saatinde o kadar bacakları açık şekilde çıkılmaz ki. Altındaki tight mı, short mu ne olduğu belli değil. Külot kadar kısa. Onun altına birisi, bu yorumun altına birisi vermiş, veriştirmiş. Herhalde bugün onu oradan silerler. Hırsızın hiç mi suçu yok hikayesi aklıma geldi kardeşim, yazıyor bir izleyici. Çocuğa komplo kurulmuş. Kurye 22 yaşında. Çocuğa komplo kurulmuş. Madem sipariş verdin, adam kapıya gelince ver parasını veya kartınla öde. O kapı dakikalarca açık kalıyor, sanki çocuğa gel der gibi. Onun için değerli izleyiciler, size dedim, sizin de düşündüklerinizi yazarsanız, siz olsanız başınıza gelse böyle bir şey ne yaparsınız? Sipariş veriyorsunuz gece saat 2'de. Nasıl bir hazırlıkla o kapıyı açarsınız, ben merak ediyorum. Sade vatandaş yazıyor. 35 sene evlere tüp servisi yaptım. Bakın, yani böyle işi bilen birisi. Evlere istenildiğinde girdiğim, hiç istenmedikçe girmedim. Bu şekil tek bir olayım, şikayet eden olmadı. Bırakın işi, zaman kötü yolda, toplu taşımada, markette çocuklardan, bayanlardan uzak dururum. Yolumu kapatandan temas etmemek için izin isterim. Tansu Ağlat yazmış. Bu ülke sen ve senin gibiler yüzünden bir arpa boyu ilerlemiyor. Ben bunu şimdi tam anlamadım. Neden? İnşallah örnek olur kurye arkadaşlar, daha dikkatli olurlar. Değerli izleyiciler, kurye gencin en büyük yaptığı hata dairenin içine adım atması. Sen kimsenin dairenin içine giremezsin. O hanımefendi istediği gibi kapıyı da açabilir. Tabii o gece saatinde, onun için diyorum, bakın sizler de düşüncelerinizi yazın ama ne olursa olsun izin istemeden kimsenin kapısından 1 milimetre içeri giremezsiniz. Yalnız şurada şunu da söylemek istiyorum. Kurye arkadaşlar da tabii ki o gençler çok başına gelmiştir. Siparişi vermiştir. Kapı tang diye kapanmıştır. Ondan sonra da belki denmiştir. Ben yarın getirecektim, ödeyecektim, yapacaktım, edecektim. Onun için sizler, kuryede çalışanlar varsa, sipariş edenler varsa, sizler nasıl yaşıyorsunuz bu durumları? Yorumlarınızı bekliyorum. Gökçen Uludağ yazmış. Çok acayip bir durum görünmüyor ama. Tabii. Şimdi değerli izleyiciler, bu videoyla, bu görüntülerle mahkemeye gidin. Bak, avukat daha neler bulacak. Onun için yorumlarınızı bekliyorum. Daha fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Görüyorsunuz bu dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Gerçekten her adımımıza dikkat etmemiz lazım. İster alıcı olsun, ister verici olsun diyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.